Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, beraber okuyalım da 24. sözün 3. dalına devam edeceğiz. Orada asıllar vardı. 11. ve 12. asılları bugün okuyacağız inşallah. Evet, hemen başlayalım. 11. asıl nasıl? Kur'an-ı Hakîm'in müteşabihatı var. Tevile muhtaçtır. Müteşabih olan ayetler tevile muhtaçtır. Bu Ali İmran suresinin başında geçiyor. Veyahut mutlak teslim istiyor. Tevile muhtaçtır veyahut mutlak teslim istiyor. Hadisin de, hadis-i şeriflerin de Kur'an'ın müteşabihatı gibi müşkilatı var. Bazen çok dikkatli bir tefsire ve tabire muhtaçtır. Geçmiş misallerle iktifa edebilirsiniz. Evet, nasıl ki hüşyar olan adam, yani uyanık olan kimse, yatmış olan adamın rüyasını tabir eder. Öyle de bazen uykuda olan bir adam, yanında uyanık olan konuşanların, sözlerini işitiyor. Fakat kendi alemi menamına tatbik eder. Bir tarzda mana veriyor. Tabir ediyor. Öyle de ey gaflet ve felsefe uykusu içinde tenvim edilen insafsız adam. Yani çeşit çeşit uykular var. Sadece gece uykusu değil. Burada ne dedi? Bu uyku çeşitlerinden ey gaflet ve felsefe uykusu içinde tenvim edilen, yani uyutulan insafsız adam. Gaflet uykusu, felsefe uykusu. Yani felsefeciler biraz kızacak belki ama felsefe uykusu, yani her şeyi sadece salt akılla anlamaya çalışmak, aklına sığmayan şeyi kabul etmemek, dar aklınla her şeyi ölçmeye kalkmak. Bu da bir uykudur demek ki. Bu da bir sarhoşluktur. Gerçekleri anlamaya bir engel teşkil ediyor. Tabii bunu felsefecilerin hepsi kabul etmiyor. Yani felsefeciler de zaten felsefenin dayandığı aklın yetersizliğini kabul ediyorlar. Yani büyük felsefeciler, büyük filozoflar her şeyi akıl çözer, akılla her şeyi anlarız iddiasında değiller. İnsanın diğer duyguları gibi aklın da sınırlı olduğunu kabul ediyorlar. Hakikat budur yani. Göz nasıl her şeyi göremez, sınırlı görür. Belli bir sınırın ötesine geçemiyor. O görme sınırından ilerisini görmek için, değil mi, bir vasıtaya ihtiyacı var. Yani işte dürbünle bakması gerekiyor. Daha uzaklara, yıldızlara bakmak istiyorsa teleskop kullanması gerekiyor. Veya daha böyle çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük şeyleri mikroskop altında incelemeye alıyor. Elektronik mikroskop kullanıyor. Dolayısıyla akıl da, yani göz gibi, kulak gibi diğer azalarımız, organlarımız, duygularımız gibi bir yetenektir. Dolayısıyla hepsi sınırlı olduğuna göre elbette akıl da sınırlıdır, sınırsız değildir. Öyleyse onun da alamayacağı, anlayamayacağı şeyler var. Zaten ben öyle öğrendim, son zamanlarda öğrendim bunu. İnsana akıl her şeyi anlaması için değil, her şeyi anlayamayacağını anlaması için vahye ihtiyacı olduğunu kavraması için verilmiştir. Çünkü akıl zaten kelime anlamı olarak Arapça bir kelimedir. Bağ anlamına geliyor. Akıl, iki şey arasında bağ kurmak. Bir şeyle başka bir şeyi birbirine bağlamak. Dolayısıyla yani gördüklerinden çıkarımlar yapmak. Neticede yani her
anlayamayacağını anlamak, her şeyi Allah'ın varlığına bağlamak, gördüğü her şeyle vacibil vücut arasında bağ kurmak aklın işidir. Aklın asli görevidir, misyonudur. Dolayısıyla vahiy nedir? Vahiy işte akla dürbündür. Akla dürbün, aklın teleskopu, aklın mikroskopu yerine göre elektronik mikroskopu. Yani onun altında incelemeye aldığında alıyorsun. Göz gibidir. Yani bu akıl vahiy ilişkisini İmam Gazali Hazretleri güzel formülleştirmiş. Akıl bir gözse Kur'an bir güneştir demiş. Akıl bir göz ise Kur'an bir güneştir. Yani vahiy bir güneştir. Tamam, görme özelliği gözündür ama göz görebilmesi için ışığa muhtaçtır. Karanlıkta göremez. İşte akıl da anlayacaktır. Gerçekleri görmeye çalışacaktır ama vahyin ışığında ancak görebilir. Vahiy zaten akla yardımcı olarak gönderilmiştir. Onun için 25. sözde ileride gelecek, kendi akıllarına güvenen filozoflar aklımız bize yeter deyip sana inanmıyorlar mı diyor Peygamberimize. Ayet, sana inanmaktan bunun için mi kaçınıyorlar? Bizim aklımız var, aklımız bize yeter gerekçesiyle mi? Halbuki senin getirdiğin her şey makuldür. Akla uygundur. Aklı tatmin edecek şekildedir. Ama akıl kendi başına onlara yetişemez. Yani vahiy ile gelen hakikatler de makuldür. Yani akla hitap ediyor. Vahyin muhatabı da akıldır ama akıl kendi başına o hakikatlere, yani vahiy olmaksızın onları göremez, onları anlayamaz. İşte böyle bir muhakeme doğru muhakemedir. Yani felsefeyle uğraşmak, felsefe yolunda gitmek kötü değildir. Zaten dinin en çok önem verdiği şey düşünmektir, tefekkür etmektir. Bunun için aklını kullanmaktır. Değil mi? Felsefe de akla dayanıyor. Ama bu işin nedir? İfratı, aklı tek değer ölçüsü saymak, akılla her şeyi salt akılla halletmeye kalkışmak. Değil mi? Yani hikmetten uzak. Halbuki felsefeye hikmet deniyor. Hikmetin bir hikmet vasattır. Yani bu akletme duygusunun bir vasatı var, bir ifratı var, bir tefriti var. Değil mi? Tefriti var. Tefriti gabavettir. Yani hiçbir şeyi anlamamak, hiçbir şeyden aklını hiç kullanmamak. İfratı nedir? Cerbezedir. Yani hakkı batıl, batılı hak gösterecek şekilde böyle aklını yanlış kullanmak. Hikmeti de, vasat mertebesi de hikmettir. Yani hakkı hak, batılı batıl bilmek. Her şeyi yerli yerine koymak. Evet. Şimdi böyle kabul etmez de insan, yani aklına güvenirse, salt akıllı, o zaman işte buradaki ifade edildiği gibi felsefe uykusuna dalmış olur. Bir gaflet uykusu var, bir de felsefe uykusu var. Şimdi onlara hitap ediyor. Ey gaflet ve felsefe uykusu içinde tenvim edilen, yani uyutulan insafsız adam. Sırrı ma zâgal basaru ve ma taga ve tenamu ayni ve la yenamu kalbi hükmüne mazhar ve hakiki hüşyar ve yakzan olan zatın gördüğünü sen kendi rüyanda, yani o felsefe ve gaflet uykusunda gördüğün rüyanda inkar değil, tabir et. İnkar değil, tabir et. Evet, uykuda bir adamı bir sinek ısırsa müthiş bir harpte yaralar alır gibi hakikati nevmiye bazen telakki eder.
Yani onu öyle algılar. Ondan sorulsa hakikaten ben yaralandım, bana top tüfek atıldı diyecek. Yanında oturanlar onun uykusundaki ıstırabına gülüyorlar. Çünkü bir sinek ısırmasını yaralanmak olarak, kendisine top tüfek atılmak olarak görüyor. İşte bu nevm alut, uykuyla karışık nazar-ı gaflet ve fikri felsefe elbette hakaik-ı nübüvvete mihenk olamazlar. Nübüvvetin hakikatlerine mihenk, ölçü olamazlar. Evet. Yani illa felsefeyle uğraşması şart değil yani. Adam din ilimleriyle uğraşır. Hadis profesörü olur. Değil mi? Tefsir, kelam profesörü olur. Ama gene de yani aklıma sığmayan şeyi kabul etmem. Yani bu bir yani felsefe uykusu böyle bir anlayıştır. Aklıma sığmayan şeyi kabul etmem. Değil mi? Anlayamadığım, açıklayamadığım şeyi kabul etmem. Yani bütün gerçekleri anladıklarıyla sınırlamak doğru değildir. Doğru değildir. Evet. Onun için daha önce geçmişti. Ne demek gerekiyor doğrusu? O aklın hilaf-ı hakikat gördüğü bir hadisin inkarına kalkışmamak, aklına sığmıyorsa bile sağlam kaynaklarla geliyorsa bize ne demek? Ya bir tefsiri, ya bir tevili ya da bir tabiri vardır de ilişme. Böyle bir duruş sergilemek gerekiyor. Evet, 12. asıla geçiyorum. Nazar-ı nübüvvet ve tevhid ve iman. Nübüvvet bakışı ve tevhid bakışı, yani bir Allah'ı bilerek her şeyin ona bağlı olduğunu düşünerek bakmak ve iman bakışı. İman, tevhid ve nübüvvet bakışı vahdete, ahirete, uluhiyete baktığı için hakaiki ona göre görür. Hakikatleri ona göre görür. Ehli felsefe ve hikmetin nazarı kesrete, çokluğa, esbaba, tabiata bakar, ona göre görür. Burada tabii felsefe deyince bütün bilimleri de kapsıyor. Bilimler determinist bir anlayışla işliyor. Sebepler, sebep-sonuç zinciri içerisinde, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde açıklamaya çalışıyor ya olayları. Tabiata bakıyor. Ve ona göre görüyor tabii, yani manayı kabul etmiyor. Manayı yok sayarak bakınca ona göre görüyor. Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Gözse maneviyatta kördür. Manayı göz görmez yani. Manayı aslında akıl görür ama akıl da kalple beraber çalışırsa görür yani. Akleden bir kalp tabiri Kur'an'ı bir tabirdir ve mana onunla anlaşılır. Evet, ehli felsefenin en büyük bir maksadı ehli usulü din ve ulema-i ilmi kelamın makasıdı içinde görünmeyecek bir derecede küçük ve ehemmiyetsizdir. Çünkü maddenin kalıpları dardır, yani mananın iklimi geniştir. İşte onun içindir ki mevcudatın tafsili mahiyetinde ve ince ahvallerinde ehli hikmet çok ileri gitmişler. Gerçekten o şimdi işte bilim dalları, alt dalların daha alt dalları diye değil mi bir sürü ayrıntılar ortaya çıkmış. Onun içindir ki mevcudatın tafsili mahiyetinde, mahiyetinin açıklanmasında ve ince ahvallerinde ehli hikmet çok ileri gitmişler. Fakat hakiki hikmet olan ulûm-u âliye-i ilahiye ve uhreviyede, ahirete ait ve ilahi yüce ilimlerde o kadar geridirler ki en basit bir müminden daha geridirler. Bu sırrı fehmetmeyenler
muhakkikin İslamiye'yi hükemalara nispeten geri zannediyorlar. Yani İslam araştırmacılarını bu filozoflara nispeten geri zannediyorlar. Yani dev filozoflar çıkmış işte Batı'da, bizim yani İslam araştırmacıları, Müslüman ilim adamları onlara göre daha zayıf görünüyor, geri zannediliyor. Halbuki akılları gözlerine inmiş, kesrette boğulmuş olanların ne haddi var ki veraset-i nübüvvet ile makasıd-ı âliye-i kutsiyeye, yani kutsi yüce maksatlara yetişenlere yetişebilsinler. Hem iki nazar ile bakıldığı vakit iki muhtelif hakikati gösteriyor. İkisi de hakikat olabilir. Yani hakikat bir tanedir ama farklı renkleri, farklı yüzleri, farklı yansımaları olabilir. Fennin hiçbir hakikati katiyesi Kur'an'ın hakaik-i kutsiyesine ilişemez. Normalde yani bilimle din çatışmaz. Değil mi? Fennin hiçbir hakikati Kur'an'ın kutsi hakikatlerine ilişemez, itiraz edemez, etmemesi lazım. Fennin kısa eli onun münezzeh ve mualla damenine erişemez. Yani niye böyle bir çatışma haddi zatında da mümkün değil? Çünkü fenler dediğiniz, yani bilimlerin verileri varlıkla alakalı. Yani hangi alanı inceliyorlarsa, mesela insan vücudunu inceleyen tıp bilimi, canlılar alemini inceleyen biyoloji bilimi, böyle hep o inceledikleri alemlerle ilgili veriler ortaya koyuyorlar. Peki o alemler kimin mahluku? Allah'ın. Allah yarattı onları yani. Allah'ın eserleri. Yani bilim haddi zatında Allah'ın eserlerini inceliyor. Allah'ın eserlerinin incelenmesidir. Zaten Allah eserlerinin incelenmesini istiyor. Değil mi? Eserleriyle bize görünmüş, sıfatlarıyla, o eserlerdeki sıfatlarıyla kendisini tanımamızı istiyor. Onun için bilimi din ibadet sayıyor. Bilime karşı değiliz. Din nedir? Din de Allah'ın bize gönderdiği kelam sıfatıyla gelen açıklamalar. Yani bilimin incelediği varlıkları da Allah yaratmış. Dinin kitabını da Allah göndermiş. Kaynak aynı. Biri Allah'ın sözü, Kur'an Allah'ın sözü. Bilimin incelediği varlıklar da Allah'ın fiili. Fiili söz yani. Fiili, hani iki dua var ya, fiili dua, kavli dua. Dolayısıyla bizim iki şekilde duamız olduğu gibi Allah'ın da iki şekilde sözü var. Bir fiille yaratarak bizimle konuşuyor. Yarattıkları üzerinden, işte varlıklar Allah'ın yarattığı eserler, onlarla bizimle konuşuyor. Bir de kelam sıfatından gelen ilahi kitaplarla konuşuyor. Kaynak aynı olduğu için ya bunların çatışması mümkün değil. Yani bir insanın bile fiiliyle sözü çatışmaması lazım. Yani tenakuz oluşturmaması gerekirken Allah'ın fiiliyle sözü çatışır mı? Çatışmayacağına göre, çatışmaması gerektiğine göre o zaman bilimle din çatışmaz. Yani gerçek bilimle, ama bilimin yorumu bilim değildir yani. O bilimsel kitaplardaki her şey bilim değil. Çoğu yorumdur. Dinin yorumu da din değildir zaten. Bilimin yorumu bilim değil, dinin yorumu din değil. Çatışma nereden geliyor? Yani bilimin yorumunun bilim kabul edilmesi, dinin yorumunun din kabul edilmesi, yani yorumlar arasında çatışma olabilir. Yoksa gerçeğinde bir çatışma söz konusu değil. Evet. Hem bir şey iki nazar ile bakıldığı vakit iki muhtelif hakikati gösteriyor. İkisi de hakikat olabilir.
Fennin hiçbir hakikati kutsiyesi Kur'an'ın hakaiki kutsiyesine ilişemez. Fennin kısa eli onun münezzeh ve mualla damenine erişemez. Numune olarak bir misal zikredeceğiz. Mesela küre-i arz ehli hikmet nazarıyla bakılsa hakikati şudur ki, yani fenni, coğrafya fenninin veya kozmografya fenninin açıklamasına göre dünya nedir? Güneş etrafında mutavassıt, yani orta büyüklükte bir seyyare, bir gezegen gibi hadsiz yıldızlar içinde döner. Yıldızlara nispeten küçük bir mahluk, fakat küçük bir mahluktur. Yani fen böyle diyor. Yani mesela sadece güneşle kıyaslasan güneş dünyadan 1.300.000 kere daha büyüktür. Değil mi böyle? Fakat ehli Kur'an nazarıyla bakıldığı vakit 15. sözde izah edildiği gibi hakikati şöyledir. Semere-i alem olan insan, alem ağacının meyvesi, kainat ağacının meyvesi olan insan, en cami, en bedi, en aciz, en aziz, en zayıf, en latif bir mucize-i kudret olduğundan beşik ve meskeni olan zemin, semaya nispeten maddeten küçüklüğüyle ve hakaretiyle beraber manen ve sanat bakımından bütün kainatın kalbi, merkezi, bütün mucizatı sanatının meşheri, sergisi, bütün tecelliyatı esmanın mazharı, noktayı mihrakiyesi, nihayetsiz faaliyeti Rabbaniye'nin mahşeri, makesi, hadsiz hallakiyet-i ilahiyenin hususan nebatı ve hayvanatın, bitkilerin ve hayvan taifelerinin kesretli enva-ı sairesinden cevvadane icadın, yani cömertçe, bolca yaratılışın medarı, çarşısı ve pek geniş ahiret alemlerindeki masnuatın küçük mikyasla numunegahı ve mensucat-ı ebediyenin süratle işleyen tezgahı, ahirete ait dokumaların yapıldığı bir tezgah, menazır-ı sermediyenin, ebedi manzaraların çabuk değişen taklitgahı ve besatini daimenin, ebedi bostanların tohumcuklarına süratle sümbüllenen dar ve muvakkat mezrası ve terbiyegahı olmuştur. Yani evet, madde olarak dünya çok küçüktür, yani güneşten çok küçüktür ama biz ne diyor Kur'an? Kur'an'la bakıldığı zaman güneşi size lamba yaptık diyor. Lamba. Sizin için bir lamba yaptık. Yani manevi insanın değeri açısından bakıldığı zaman insan da, insanın yaşadığı dünya da merkez oluyor. Hepsinden değerli oluyor. Bütün kainatın kalbi oluyor. Şimdi kalp de küçüktür ama kalp bütün bedenin merkezidir yani. Maddi açıdan sadece baktığı için felsefe veya bilim dalları işte dünyayı küçük görüyorlar. Halbuki Kur'an manevi yönüyle baktırdığı için dünyayı merkez görüyor. Alemin kalbi olarak görüyor ve gösteriyor. Evet, burada tabii ilginç bir tanım var, uzun bir tanım. Hepsini tek tek şerh etmek bu çok uzun sürer. Ama böyle bilmemiz lazım. Yani nedir dünya? Efendim, kainat ağacının meyvesi olan insanın yaşadığı bir yer. İnsan nedir? En cami, en bedi, en harika ve en aciz ve en aziz, en zayıf, en latif bir mucize-i kudretin mucizesi olduğundan beşiği ve meskeni olan zemin semaya nispeten maddeten küçüklüğüyle ve hakaretiyle beraber manen ve sanaten,
manen ve sanaten kainatın kalbi, merkezi, bütün mucizat-ı sanatın, sanat mucizelerinin meşheri, sergisi, bütün tecelliyat-ı esmasının mazharı, noktayı mihrakiyesi, yani isimlerin kesişme noktası, nihayetsiz faaliyet-i Rabbaniye'nin meşheri, mahşeri, nihayetsiz faaliyet-i Rabbaniye'nin mahşeri, makesi, hadsiz hallakiyet-i ilahiyenin, hususan nebatat ve hayvanatın kesretli enva-ı sairesinden cevvadane icadın medarı, çarşısı ve pek geniş ahiret alemlerindeki masnuatın küçük mikyasla numunegahı ve mensucat-ı ebediyenin süratle işleyen tezgahı ve menazır-ı sermediyenin çabuk değişen taklitgahı, yani bir film seti gibi, yani burada sürekli gösteriler yapılıyor, çekimler yapılıyor, filmler çekiliyor, yani sonsuz cennet sinemalarında gösterilmek üzere. Ve besatini daimenin tohumcuklarına süratle sümbüllenen dar ve muvakkat mezrası ve terbiyegahı olmuştur. İşte arzın, yerkürenin, dünyanın bu azameti maneviyesinden ve ehemmiyeti sanaviyesindendir ki, manevi azameti ve sanatça ehemmiyetli olmasındandır ki, Kur'an-ı Hakim semavata nispeten büyük bir ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan arzı, bütün semavata karşı küçücük kalbi büyük kalıba mukabil tutmak gibi denk tutuyor. Kalbi kalıba denk tutmak gibi, meyveyi ağaca denk tutmak gibi dünyayı da bütün semavata denk tutuyor. Onu bir kefede, bütün semavatı bir kefede koyuyor. Mükerreren, yani tekrar tekrar Rabbus semavati vel ard diyor. Allah göklerin ve yerin Rabbidir. Yani gökler bir kefeye, yer bir kefeye. Değil mi? Çünkü bu yer dediğiniz yerde her birinin içine bir kainat sığabilecek kadar kapsamlı yaratılan, donanımlı yaratılan insanlar yaşıyor. Onun için dünyanın nasıl merkezi, değil mi? Kabe'dir, kıblesi Kabe'dir. Efendim, kalbi, dünyanın kalbi Kabe'dir. Kainatın da merkezi, kalbi, kıblesi dünyadır. Kur'an öyle gösteriyor, yani manevi olarak. Tabi bu bilimsel olmaz, yani bilim sadece maddesiyle bakıyor. Dünyayı okyanustan bir damla olarak görüyor yani. Kum taneleri, dünyadaki kum taneleri sayısınca yıldız var diyor. O kum tanelerinin 50 katı kadar yıldızdan bir tanesi dünya diyor. İnsan da öyle yani. Ondan kaynaklanıyor. Bakın yani bazı şeyler, hadisler tabii insanın manevi değerinden, Allah'ın yarattığı en üstün varlık oluşundan, en cemiyetli, en cami varlık oluşundan dolayı insana değer veriyor. Öyle bakıyor. Ama insanın bu manevi değerini bilmeyince, ya bütün dünya insan için yaratılmış olabilir mi yani? Veya bütün kainat, bu kadar yıldızların ne gereği vardı? Yani insan için bunlar çok değil mi filan? Yani insan sanki çok önemli olmayan, önemsiz, basit bir varlık. Bu kadar çok şeyin insan için yaratılması da zaten o zaman gereksiz oluyor. Yani insanı gereksiz görünce, onun için bu kadar çok şeyin yaratılmasını da gereksiz görmeye başlıyor. Onun için sıkıntı çıkıyor yani. İnsanın Kur'an'ın baktırdığı gibi bu manevi ve sanat değeri yönüyle ele alınmaması, bu manevi ve sanat değerinin bilinmemesi bazı işte o hadislere, o değeri takdir eden hadisleri anlamayı önlüyor. Evet.
Son paragraf, işte sair mesaili buna kıyas et ve anla ki, diğer meseleleri de buna kıyas et ve anla ki felsefenin ruhsuz sönük hakikatleri Kur'an'ın parlak ruhlu hakikatlarıyla müsaademe edemez, çarpışamaz, yarışamaz. Noktayı nazar ayrı ayrı olduğu için ayrı ayrı görünür. Aslında bu felsefenin sönük, ruhsuz hakikatlerini de aydınlatmak ve ruhlu hale getirmek mümkün değil mi? Mümkün. İşte yani eğitimde yapılacak reform budur. Zaman zaman söylüyorum, tekrar söyleyeyim. Yani o ruhsuz bilgiler, değil mi? Kafada odun yığınları gibi insanı ezen bilgiler daha faydalı, ruhlu ve nurlu hale getirilebilir. O odun yığınlarına bir ateş verirsin, değil mi? Böyle hem çevresini ısıtır hem de aydınlatır. Aydınlatır. Odun olarak fayda sağlamaz yani odun kaldığı sürece. Onu yakarsan, değil mi? O zaman hem ısıtır hem aydınlanır. Aydınlatır. Hem ısıtır hem aydınlatır. İşte bu Allah'tan kopuk bilgiler, yani Allah'ın dünyasını Allah'tan kopuk incelemek. Değil mi? Yaratan Rabbinin adıyla bakmadan, yani Rabbi yokmuş gibi bakarak incelemek ruhunu iptal etmek anlamına geliyor. Ruhsuzlaştırıyor o bilgileri. Çünkü ruhumuz, bizim ruhumuz çıkarsa bedenimiz nedir? Ruhun olmadığını varsayın. Öyle bir beden yani. Soğuk olur. Değil mi? Yanında duramazsın. Zaten kokuşur. En sevdiğiniz bile olsa 1-2 gün ancak saklarsınız yani. Ruhsuz bir beden. Şimdi bilgiler de öyledir yani. Ruhsuz hale gelirse ki ruhu inançtır. Yani fikirleri Allah'a tevcih ederek, Allah'a yönlendirerek, Allah'la, yaratıcıyla bağlantısını kurarak ruhlandırmak, anlamlandırmak ve nurlandırmak gerekiyor ki o zaman zaten ibadet olur. Bütün yani fizik, kimya, biyoloji gibi dersler bile hepsi ibadet olur yani. Bütün dersler marifetullah dersi olur, din dersi olur. Ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz çünkü yine daha iyi incelersin yani. Allah yarattı diye bakarsan o zaman incelemeye ne gerek var demezsin. Çünkü Allah incelemeni istiyor. İncelemeni, anlamanı, nasıl yarattığını anlamanı istiyor. Ve bu yöndeki çabanı, çalışmanı ibadet sayıyor. Değil mi? Yoksa incelemeni kim istiyor yani? Değil mi? Kim istiyor? Niçin istiyor? Birazcık dünyevi faydası olur diye belki yapıyorsun ama Allah istiyor ve sana bunun için cennet vaat ediyor. Anladığın kadar cennette mükafatlandırılacaksın. Allah'la olan bağını kurduğun zaman, değil mi? Her şey için bir kese altın alacaksın. Yani bu inançla insan daha iyi incelemez mi? Daha şevkli incelemez mi? Onun için ilk Müslüman bilim adamları böyle bakmışlar, böyle incelemişler. Hatta ilk Hristiyan bilim adamları bile Allah'ın yaratma tarzını, yaratma sırrını anlamak için izin almış Newton kiliseden. Çünkü bilim dediğin şey Allah'ın yaratma tarzıdır ya. Değil mi? Allah'ın yaratma tarzı. Ben daha önce kızıyordum o lafa yani. Ben bilime inanırım filan der ya bazıları. Bilim inanç gibi. Ama şimdi kızmıyorum yani ama şöyle anlıyorum. Ben bilime inanırım demek Allah'ın her şeyi düzenli yarattığına, sebep sonuç ilişkisi içerisinde yarattığına, her şeyi yaratırken ona bir kanun koyduğuna, bir kanun, Allah'ın adetullah yani diyoruz, sünnetullah
ve len tecide li sünnetillahi tebdila diyor Kur'an. Allah'ın kanunlarında bir değişiklik bulamazsın. Her yerde geçerli. Zaten bilim de o kanunları buluyor. O kanunlar üzerine bilimleri inşa ediliyor. Dolayısıyla ben bilime inanırım demek, ben Allah'ın her şeyi düzenli yarattığına inanırım demekle aynı, eşdeğer. O zaman bir sakıncası yok zaten. Biz de öyle inanıyoruz. Evet. 24. sözün 4. dalına geldik. 4. dalda meyveler var. Yok, 5. dalda meyveler var. 5. dalda 5 meyve var. 4. dalda Allah'ın yarattığı varlıklar arasında bir karşılaştırma var yani. Bu dünyada, kainatta meleklerin yeri nedir, insanların yeri nedir, hayvanların yeri nedir, cemadat dediğimiz cansız dağların, taşların yeri nedir ve bunlar niçin yaratılmışlardır? Bunun açıklaması var. 4. dalda inşallah bir sonraki dersimizde bunu ele alacağız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.